Merhaba arkadaşlar, Teşkilat dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce Teşkilat dizisi çok güzel ve asla final olmasın diyenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım. Dizinin yeni bölümünde yaşanan son gelişmelerin ardından hikaye çok daha derin ve karanlık bir yola girerken ekip artık yalnızca dış düşmanlarla değil, kendi içlerinde büyüyen şüpheyle de mücadele etmek zorunda kalır. Operasyonun arkasındaki yapının sanılandan çok daha güçlü ve katmanlı, olduğu gerçeği yavaş yavaş netleşirken, her adımın önceden hesaplandığı bir oyunun içine çekildikleri hissi giderek ağırlaşır. Bu durum özellikle Altay'ın üzerindeki baskıyı artırır çünkü aldığı her karar yalnızca görevin değil, ekipteki insanların hayatını da doğrudan etkileyecek bir noktaya ulaşır. Altay'ın geçmişten gelen hesaplaşmaları zihninde daha fazla yer kaplamaya başlar ve bu durum onun sahadaki soğukkanlılığını zaman zaman zorlar. Ancak tam da bu kırılma anlarında liderliğinin gerçek gücü ortaya çıkar. Çünkü duygularıyla aklı arasında kurmaya çalıştığı denge, onu diğerlerinden ayıran en önemli unsur haline gelir. Neslihan ise bu süreçte Altay'ın en büyük desteklerinden biri olmaya devam ederken, kendi içinde verdiği mücadele de giderek derinleşir. Güven duygusunun zedelendiği bir ortamda, doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışmak onun için kolay olmaz ve attığı her adımda daha temkinli, daha keskin bir karaktere dönüşür. Ekip içindeki sızıntı ihtimali artık görmezden gelinemeyecek kadar belirgin hale gelir ve bu durum herkesin birbirine karşı mesafeli davranmasına neden olur. En küçük bir hata ya da tutarsızlık bile büyük bir şüpheye dönüşürken, dostlukların yerini sessiz sorgulamalar almaya başlar. Bu psikolojik gerilim sahadaki operasyonların riskini kat kat artırır çünkü ekip üyeleri sadece düşmanı değil, aynı zamanda birbirlerini de gözlemlemek zorunda kalır. Bu atmosfer hikayeye yalnızca aksiyon değil, aynı zamanda yoğun bir duygusal gerilim de kazandırır. Düşman tarafında ise planların bir üst aşamaya geçtiği görülür. Artık amaç sadece zarar vermek değil, sistemi içeriden çökertmek üzerine kuruludur. Bu yüzden hamleler daha sinsi, daha stratejik ve daha yıkıcı bir hal alır. Ekip her ne kadar bazı ipuçlarına ulaşsa da, bu ipuçları onları çoğu zaman yeni bir tuzağın içine çeker. Bu da izleyiciye sürekli bir belirsizlik hissi yaşatırken, olayların gidişatını tahmin etmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Yaklaşan süreçte büyük bir operasyonun hazırlıkları hız kazanırken, bu operasyonun sadece fiziksel bir mücadele olmayacağı açıkça hissedilir. Karakterlerin geçmişleri, sırları ve birbirleriyle olan bağları bu operasyonun en kritik unsurları haline gelir. Özellikle beklenmedik bir karakterin yapacağı hamle, dengeleri tamamen değiştirecek bir kırılma noktası yaratır. Bu hamle hem düşman tarafının gerçek yüzünü biraz daha ortaya çıkarır, hem de ekip içinde kimin gerçekten güvenilir olduğu sorusunu daha da derinleştirir. Duygusal anlamda ise fedakarlık temasının çok daha ön plana çıkacağı bir süreç başlar. Bazı karakterler sevdikleriyle görevleri arasında zor seçimler yapmak zorunda kalırken, bu seçimlerin sonuçları geri dönülmez etkiler yaratır. Bu durum hikayeyi sadece bir aksiyon dizisi olmaktan çıkarıp, insan ilişkilerinin ve içsel çatışmaların yoğun şekilde işlendiği bir anlatıya dönüştürür. Tüm bu gelişmelerin ortasında final sahnesine doğru ilerlerken tansiyon giderek yükselir ve izleyiciyi derinden etkileyecek bir yüzleşmenin zemini hazırlanır. Bu yüzleşme yalnızca iki taraf arasında değil, karakterlerin kendi iç dünyalarında da yaşanır. Gerçeklerin bir bir ortaya dökülmeye başladığı bu anlar, hikayenin seyrini kökten değiştirecek kadar güçlü olur.
Ardından gelecek bölüm için merak duygusu zirveye ulaşır ve her şeyin çok daha büyük bir kırılmaya doğru ilerlediği hissi güçlü bir şekilde hissedilir. Teşkilat hikayesi bu noktadan sonra daha sert, daha karanlık ve çok daha sarsıcı bir akışa doğru ilerlerken, izleyiciyi içine çeken atmosfer giderek yoğunlaşır. Yaşanan son gelişmelerin ardından ekip artık sadece bir görevi tamamlamaya çalışan insanlar olmaktan çıkar ve adeta görünmeyen bir savaşın ortasında yönünü bulmaya çalışan bireylere dönüşür. Herkesin içinde taşıdığı yük ağırlaşırken alınacak kararların bedeli de aynı oranda büyür. Altay bu süreçte dışarıdan bakıldığında güçlü ve kararlı duruşunu korumaya çalışsa da iç dünyasında fırtınalar kopar. Güven duygusunun zedelendiği bir ortamda liderlik etmek zorunda kalmak, onun için her zamankinden daha zorlayıcı hale gelir. Sezgileriyle hareket etmek ile elindeki sınırlı verilere dayanmak arasında sıkıştıkça daha keskin ve riskli kararlar almaya başlar. Bu durum hem operasyonların gidişatını hızlandırır hem de geri dönülmesi zor sonuçların kapısını aralar. Neslihan ise bu karanlık tablonun içinde denge unsuru olmaya çalışırken kendi sınırlarını zorlayan bir mücadele verir. Mantığıyla hareket etme isteği ile kalbinin onu sürüklediği yön arasında ince bir çizgide yürür. Bu çatışma onu daha derin ve katmanlı bir karakter haline getirirken, izleyiciye de duygusal olarak güçlü bir bağ kurma imkanı sunar. Onun attığı adımlar sadece operasyonun değil, ekip içindeki ilişkilerin de kaderini belirleyecek kadar kritik hale gelir. Ekip içinde giderek artan sessizlik ve mesafe, aslında yaklaşan büyük kırılmanın habercisi olur. Kimsenin yüksek sesle dile getirmediği şüpheler, bakışlarda ve davranışlarda kendini göstermeye başlar. Herkesin birbirini tarttığı en küçük ayrıntının bile anlam kazandığı bu süreçte, güven kavramı neredeyse tamamen parçalanma noktasına gelir. Bu psikolojik baskı, sahadaki görevlerin her an kontrolden çıkabilecek bir yapıya bürünmesine neden olur. Düşman tarafı ise artık sadece hamle yapan değil, oyunun ritmini belirleyen bir konuma yükselir. Kurulan planların çok önceden hazırlanmış olması ve alternatif senaryolarla desteklenmesi, onların ne kadar büyük bir yapılanma içinde olduğunu gözler önüne serer. Ekip her ne kadar bazı adımları öngörebilse de, çoğu zaman bir adım geride kalır ve bu da gerilimi sürekli canlı tutar. Düşmanın asıl amacının yalnızca zarar vermek olmadığı, daha büyük bir düzeni sarsmak olduğu giderek daha net anlaşılır.